Merhabalar. Son günlerde bizi saran, hayatımızı zorlaştıran bir duygu. Hepimiz ama büyük ama küçük bir şeylerden korkuyoruz. Biraz onunla tanışmak, anlamak ve çözüm yolları geliştirmek için bu videoyu oluşturmak istedim. Korku öyle bir şey ki önemser, sürekli düşünürsen artar ve güçlenir, önemsemezsen azalır. Yani her şeyde olduğu gibi ona ne kadar yatırım yaptığımıza bağlı. Konuya girizgah yapacak olursak, kuruntuyla başlayan, vesveseyle devam eden ve daha sonra her yanını kaplayan, hayatını kabusa çevirebilen bir şey. Korku üzerine yapılan araştırmalarda beyin görüntülenmeleri alınmış ve bu kişilerin beyin sinyal akışlarında bozukluklar tespit edilmiş. Yani beyin bir nevi kendini bloke ediyor. Korku bizi ele geçirdiğinde sağlıklı düşünemememizin sebebi de bu bence. Beyin adeta ağır çekimde gibi çalışıyor. İşin işleyişine gelince bütün mesele olmayan bir şeyleri hayal etmek ve olmuş gibi varsayımlarda bulunmak. Korku bir noktaya kadar gerekli bizim stoperimiz gibi. Yoksa hepimiz çocukluğumuzdaki gibi balkondan atlarsak uçacağımızı düşünmeye devam ederdik. Ya da arabaların çarpma ihtimalini hesap etmeden caddeye fırlardık. Bir takım şeyleri öğreniyoruz ve bunlar gerekli, bizi korur. Burada şu ayrımı yapmak çok önemli. Bu düşündüğüm, korktuğum şey dikkate değer bir şey mi? Yoksa ben mi çok önem atfediyorum? Eğer korkun çocuğunla ilgili ise, örneğin balkondan düşeceğini düşünüyorsan ki bunu düşünmen belli bir noktaya kadar çok normal. Bunun için gerekli tedbiri alırsın. Ama almana rağmen hala düşecek diye endişe ediyorsan, hatta okulda olmasına rağmen düşme hayalleri kuruyorsan olaya önem atfediyorsun. Korku seni ele geçirmiş, sinyalizasyon bozulmuş, akıllıca düşünemiyorsun anlamına gelir. Tıpkı trafik ışıkları bozulduğunda araçların birbirine girip trafiğin kilitlenmesi gibi zihnin de bloke olmuştur. Kendine ya saçmalama gerekli önlemi aldın diyebiliyor musun? Dedikten sonra işine devam edebiliyor musun? Direksiyon senin elinde demektir. Olayı yönetebiliyorsun. Zihninde dolaşan, kulağında vızıldayan düşünceleri kovabiliyorsan, tıpkı davetsiz bir sinek gibi, sineklere karşı önlem almak kolay. Of sıkarsın, cibinlik takarsın veya kimyasal, bitkisel bir takım ilaçlar kullanırsın. Çünkü onları görebiliyoruz. Ama korku öyle mi? O hayali, onun için içinde kayboluyoruz. Bugüne kadar korkunla ilgili ne önlem aldın? Hiç düşündün mü? O zaman biz birlikte düşünelim biraz. Beyin gevezedir, sürekli düşünür, konuşur, görevi bu. Ne yapsın? Düşünce üretir, his üretir. Biz de ön beynimizi kullanarak bunları davranışa dökeriz. Bunları nasıl düzenleyebileceğimizi bir anlayabilsek işler çok kolaylaşacak. Örnek verecek olursak aklına bir düşünce geldi. Hemen ucuna bir his eklersin. Ya da tam tersi kalbine bir his geldi, buna bir düşünce eklersin ve bir davranış geliştirirsin. Bu üçlü oluştuğu anda dosya onay alır ve kalıcı olarak devreye girer. 6 ay içinde de alışkanlığa dönüşür ve zamanla kişiliğinin bir parçası olur. O halde korku öğrenilmiştir. Korku bir enerji ise bunu kullanma şeklini öğrenmişsin demektir. O zaman aynı enerjiyle yeni bir dosya açabilir ve onu kalıcı bir alışkanlık haline dönüştürebilirsin de demektir. Bunun için bir korkunun farkına var. Korku geldiğinde dur, nefes al, fark et. 2. Kendine sakinleştirici bir şeyler söyle ve onları durdur. Ben şöyle söylemeyi seviyorum. Siz biraz bekleyin, benim bir işim var, sana döneceğim, ilgileneceğim deyip dikkatimi ana çekiyorum. Ana çekmek ne demek dersek, derin bir nefes almak, nefesini hissetmek, içtiğin bir içeceğin tadını ağzında fark etmek, etrafındaki güzel bir şeye odaklanmak gibi. Bazen ikna cümlesini birkaç kere söylemem gerekebiliyor, söylüyorum. 3. Kendine yeni bir alan oluştur. Bu alan belki hiç tanımadığın ama olmasını hayal ettiğin bir alan da olabilir. Ya da çocukken bildiğin, kendini çok iyi hissettiğin bir yer de olabilir. Önemli olan tüm hücrelerine zamanın bir yerinde rafa kaldırdığın o hissi hatırlatman. 4. Ne istediğine odaklan.
21 gün aralıksız yarattığın o alana gir. Her korku geldiğinde gir. Belki başlangıçta onlarca kez yapacaksın ama istikrarlı bir şekilde yaparsan düşünce, his, davranış üçgeni yeniden oluşur ve 6 ayda alışkanlık haline gelir. Diğerini öğrendiğin gibi bunu da öğrenebilirsin. Bütün bunlara rağmen başaramıyorsan yardım alma zamanı gelmiştir. Hayatı durdurmak veya keyifle yaşamak sana kalmış bir şey. Sevgiyle kalın.